Problemin başı Amerika Birleşik Devletleri ve buradan bir şekilde gitmesi gerekiyor. Arkası bunun delik deşik. Moldova'ya da sıçrar, Gagavuz'a da sıçrar, Transdinyester'e de sıçrar. Siyasi hedefi muğlak. Bu saldırının hala siyasi hedefi muğlak. Ani ölümler gerçekleşir bütün Avrupa ve Batı'da. Siyasi iktidarların birçoğu devrilir. Tetiği çeken katili bilmez diye. Güzel hatırlattığın iyi oldu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar Sinan. Hocam geçtiğimiz günlerde Rusya'da ciddi bir terör saldırısı oldu ve bunun detaylarını konuşmak için bir araya geldik. Evet. Bu tarz olaylarda tetiği çeken katili bilmez denir. Siz biliyor musunuz? Çok güzel bir kalıp, çok güzel bir benzetme. Amerikalıların benzetmesi bu. Bunu da ilk nerede duydum ben? Senden önce Kennedy suikastında söylenmişti bu. Tetiği çeken katili bilmez diye. Güzel hatırlattığın iyi oldu. Ben şu anda katilden kasıt, onu sen ayırdın. Tetiği çekenler biliniyor mu? Biliniyor. Bir önemleri var mı? Bana göre hiçbir önemi yok. Şu anki herkes bunu konuşuyor. DAEŞ'tir, DAEŞ, H'dir, şudur, budur. Bunların uzun uzun konuşulmasının oradan başlayalım. Yani bu DAEŞ meselesini bir kenara ayırmak için ilk önce kısa bir paragraf kuralım. Hiçbir önemi yok. Bunun katillerinin DAEŞ olmasının. Bunun olaya da bir etkisi yok. Peki neden insanlar sürekli DAEŞ konuşuyorlar? İki sebebi var. Yani bu konuyu kaldırmak için konuşuyorum şu anda Sinan. Bir, tam senin sorduğun sorunun cevabını kimse bilmiyor. Evet. Kimse, gerçek bu. Akıl yürütmeleri var, biz de yapacağız. Ama biz izleyenler önce şunu, yani konunun en başına alsınlar. Böyle bir saldırının muhakkak bir siyasi hedefi olmak lazımdır. Bu şu anda muğlak ise daha iş çözülmemiş demektir. Yani senin dediğine gelir. Tetiği çeken katili bilmez aslında şu, o kadar katile bakarsan ya da tabancaya bakarsan arka planı iyice gözden kaçırırsın. Muğlaklık burada. İkinci mesele, DAEŞ meselesi. DAEŞ'in bu kadar öne çıkmasının benim için tek bir anlamı var. Yani bu olayda eğer DAEŞ'in bir önemi varsa şudur. Irak ve Suriye'den Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesine ilişkin spekülasyonların başlamış olması ve bunun içinde ellerinde bu adamların sadece DAEŞ kalmış olması. Yani DAEŞ'e tutunuyor olmaları, işte DAEŞ varmış ve DAEŞ döndü cümlesini kurabilmek için. Bu çerçeveye oturturun, başka bir çerçeve açısından da hiçbir önemi yoktur. Hatta şöyle şeyler de söylüyor, seninle de konuştuk yayından önce. İşte DAEŞ'in Rusya'da bazı atakları oluyor, istihbarat servisinin ona göre. Bu 10 yıllardır süren bir şey. Bana hemen hemen hiçbir şey ifade etmiyor demin çizdiğim çerçeve açısından. Yani artık dünyada şöyle bir izlenim var. Batı basınında da bunun gölge düşümlerini görmeye başladık. DAEŞ yaşıyormuş, bu aynıyla Orta Doğu'da da devam edecek. Demek ki, onu da ben ekliyorum, demek ki Irak ve Suriye'de Amerika'ya hala ihtiyacımız var. Orada da on binlerce kişinin yattığı cezaevleri var. Bunları zaten ne yapabiliriz ki'ye döndürmeye çalışıyorlar. Bunu cebimize koyduk, kaldırdık. Sıradan bilgidir artık bizim açımızdan. İkinci konum, Moskova saldırısını ele alırken kısa süre önce yaşanan Rusya başkanlık seçimleri zikredilmesine rağmen, yani bu ondan sonra geliyor denmesine rağmen, çünkü bu sadece bu cümleyi kurmanız kronolojik bir bağ ifade etmez. Bunun arasında bir mantık kurmanız gerekir. Madem bunu söylüyorsunuz, Rusya seçimleriyle bu saldırı arasındaki bağ nedir? Yani nasıl bir izah getirebilirsiniz? Bir, burada Putin'in kazanacağına ilişkin bir şüpheniz mi vardı? Yoktu zaten. Tamam mı? Ortaya çıkan rakam biraz yüksek olabilir. Diğer başka bazı ülkelere atfedebileceğimiz, orada %90 mesela Esad. Suriye'de 90 da çıkar, diktatöryel ülkeler. Çıkar oğlu çıkar, 99,9 çıkar. Biz biliriz ki orada seçim de şişirmedir, sandık da şişirmedir. Kime ne lazım diye sorulur, ona göre cevap verilir. Ancak Rusya'da tam böyle olmadığını Batı biliyor. Bu rakamlar Putin'in daha önceki seçimlerinin de üzerinde bir şey ifade ediyor ve gerçek. Yani rakamın belli bölümü şişirme bile olsa bunlar Rus halkının bütünlüklü olarak Putin'in yanında durduğunu gösteriyor. Bu net bir şey. Bu halde şimdi o bağlantıyı kuralım. Obama döneminden başlayarak, bak kaç yıl öncesine gidiyorum. Suriye özelinde ilk söylendi bu söz. Rusya çökecek. Ekonomik olarak çökecek, askeri olarak çökecek. Bunları bütün dünya, Batı liderleri ama özellikle Amerikan liderlerinin bütün, yani hepsini söylüyorum. Başkanlar değil sadece. Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı, Pentagon, CENTCOM aklına ne gelirse. Kaç kere söylendi dünya kamuoyuna? Çok kez. Binlerce kez söylendi değil mi? Ve daha Suriye'deydik. Bunu dediler mesela
afford etmesi mümkün değil ekonomik olarak. Üzerinden bir başkanlık dönemi geçti, bir başkanlık dönemi geçti. Bir Ukrayna savaşı çıktı Suriye cariyken ve Ukrayna savaşında şöyle bir tablo var. Hiç böyle kim kazanıyor falan girmeden söylüyorum. Bir tarafta Kiev'in mızrak uçu yaptığı Büyük Batı İmparatorluğu var. Kim diyebilir ki NATO üyelerini bunu desteklemiyor? Kaç ülke var Ukrayna'nın yanında? Kaç? Amerika Birleşik Devletleri kafi deyip çıkabilirsin. İngiltere kafi deyip çıkabilirsin ama diğerleri de yanında. Herkes yanında. NATO da yanında ve bugün konuşulan konu ne? Acaba NATO orada bir askeri harekata girişse mi, asker gönderse mi? Fransa'nın dediği bu değil mi? Değil mi? O noktaya da geldik mi? Geldik. Bu kadar yıldan sonra sonuç. Putin nerede? Görevine devam ediyor. Ve hani bir azalma gözükmüyor. Evet. Artı Rusya'nın üzerine ekonomik yani para üzerinden ve istihbarat üzerinden de abanılmadı mı? Sayısız ambargo uygulandı. Tabii. Yaptırım uygulandı vesaire uygulandı. Nihayet istihbarat oyunları da oynandı. Wagner'i saymıyoruz bile bak. Wagner'i saymıyoruz. Baya adam Moskova'ya yanaşmıştı ve gidiyordu yani. Devirebilir miydi bilmiyoruz ama oraya Amerikalılardan ve Batı'dan daha çok yaklaştı adam. Doğru. Ben onlarca şu tür analizler, efendim bu şimdi mesela Amerikalılar yapamasa bile Rusya enteresan bir ülkedir. Onun dışişleri ayrıdır, istihbaratı ayrıdır, FSB'si ayrıdır, askeri yapısı ayrıdır, bilmem ne bunun içinden de çıkar. Rus elitleri de darbe yapar. Hani? Peki işte bu sandık bu mesajı yeni bir meydan okumaya dönüştürdü. Bu kadar emek, para, organizasyon tamamen boşa gitmiş gözüktüğü gibi şimdi tam tersi sonuçlar verme ihtimalinden, daha doğrusu korkusundan bahsedilir hale geldi. Ya bu adam aslında istese hani şeyi devam edebilir. Ben çok okuyorum bu yazıları. Türkiye'de de bunları konuşanlar var. Nadir az ama var. Batı'da, bak Doğu'yu söylemiyorum. Batı'da yığınla var. Ama diyorlar ki bu istese mesela Ruslar gidebilir sonuna kadar. Arkası bunun delik deşik. Moldova'ya da sıçrar, Gagavuz'a da sıçrar, Transdinyester'e de sıçrar. Polonya Genelkurmay Başkanı dün değil evvelsi gün çıktı dedi ki Ukrayna kesinlikle kaybetti. Gerçek rakam 100 binlerin üzerinde. Biz de 2 yıl içinde bu savaşa hazır olmalıyız. Oho iş büyüdükçe büyüdü. Şimdi bu yeni hal yani bu saldırıyla birlikte ortaya çıkan yeni jeopolitik bizi de çok ilgilendiriyor. Türkiye ile çok bağlantılı bir konu. Burada bir şey söyleyip kayda geçirmek istiyorum. Doğruluğunu yanlışını bilmiyorum. Spekülasyon olarak buraya kaydedelim ki yarın öbür gün bu olur ise demiştik demek adına söylüyorum. Bu saldırının ertesi günü Türkiye ile Rusya arasında bir yeni Tahıl Karadeniz Anlaşması'nın ilan edileceği. Daha doğrusu bu yolda anlaştıkları ve o gün ilan edeceklerine ilişkin bir söylence var. Fakat saldırı gerçekleşince bu ertelenmiş. Şimdi o halde eğer bu doğruysa, bak tekrar söylüyorum, bu doğru ise saldırının listesine bunu bile eklememiz gerekir. Olabilir. Evet. Tamam ama kayda geçirmiş olduk. GZT'nin arşivinde dursun. Mesela bu saldırı aynı zamanda Rusya'nın kırılgan olduğunu göstermek adınaydı. Ve hatta seçimlerin ertesinde Putin'in yaptığı ve federal meclislerinde de yaptığı Rus istihbaratını çok öven, yani tebrik eden, FSB'nin de kırılgan olduğunu yüzlemek adına, bütün Rusya'ya göstermek adına gerçekleştirildi. Böyle bir fayda var mıdır? Tali bir faydadır ama bizi tatmin edici şekilde ikna eder mi? Bu saldırının gerçek sebebi ya da siyasi failleri açısından hayır etmez. Kaldı ki Rusya bunun öyle olmadığını anlattık şimdi. Öyle değilmiş işte. Öyle değilmiş. Yani kırsanız bu saldırıyla kırılacak bir durum yok. Tabii ki. Onlar kırardı. Rusya bir güvenlik devletidir ve güvenlik bürokrasisi kapasitesi anlamında her zaman yüksektir zaten. Evet. Putin'in geçmişinden de dolayı. 3. artı kaç sayıyorum ben de bilmiyorum. Bu operasyondan savaşa geçme meselesi. Evet bu doğru. Herkes bunu teşhis etmiş durumda. Biz de altını çizelim bunun. Bugüne kadar operasyon olarak tarif ediyordu. Özel siyasi sebepleri vardı. Ukrayna'yla sonuçta aynı milletti. Rusya'nın geldiği yerdi vesaire. Sonsuz bir kırılma anı yaşatmak istemiyordu İlk Moskova. duyuruda da özel bir operasyona başlıyoruz. Evet ve böyle de sürdürdü bu ana kadar. Bu anda dedik artık savaştır. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Şimdi herkes diyor ki bundan sonra daha keskin, daha sert bir ortam. Doğru. Ancak şunu da cebimizde tutalım. Bu saldırı Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik genelkurmay planlarını ve harekat tarzını değiştirmez.
değiştirmeyecektir. Çünkü Rusya burada da bir tuzak arar. Yani bu bir anlamda gelgele de dönüşür. Evet. Artı ihtiyacı yok çünkü saha artık oraya doğru evriliyor. Çok gözüküyor bu. Ne zaman olur, nasıl olur bilmiyoruz ama evriliyor. Bunda acele etmediği de görülüyor. Belli ki onun da politik hesapları var ve bu bekleme hesabının bir numarasında ABD başkanlık seçimleri duruyor. Biz de bekliyoruz. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nın Mayıs'ta Amerika'ya gideceği söyleniyor. 9 Mayıs için planlanmış. Tamam. Şimdi ne konuşacaksın? Ne konuşursan konuş, 5 ay sonra tamamen ortadan kalkma ihtimali var. Tamam, iyidir. Okey, biz de konuşuyoruz. Ama ondan önce Nisan'da Putin buraya gelecek. Kimin işine yarar? Herkesin yarayabilir. Bir, tamam. Ama asıl soru şu, ya kimsenin işine yaramıyorsa? O da olabilir. Böyle bir, tamam mı? Bir yorum da şudur. Rusya, Ukrayna'da barışa artık daha yakındı. Daha ılımlı bir bakışı vardı. Hatta Zelenski de eskisine göre daha esnek bakıyor. Bunu bozmak için yani Rusya'yı savaşa daha çok teşvik etmek için hatta mümkünse daha da genişletmek için. Belki agresifleştirmek için olabilir. Tamam, ama burada tabii genişletmeyi daha çok önemseyelim. Şu sebepten bir nükleer tartışmada var ya biliyorsun. Evet, bahsetmiştik. Evet. Ona daha çok teşvik etmek için yani tahrik etmek için kullanıldı. Şimdi bu da beni çok tatmin etmiyor. Yani evet bu da bir cevap. Ama hatırlayalım Sayın Hakan Fidan ne demişti kendisine, daha yenidir bu konuşması. Bu Ukrayna'da bir ümidiniz var mı barış için dendiğinde 2024'ü unutun dedi. 2024'ün biz daha yani yarısı. Mart ayının sonundayız. Artı 2025'e de bakarız. Demek ki herhangi bir kesimi teşvik için bir sebep yok. Zaten savaşıyorlar ve savaşmaya devam edecekleri hissediliyor. Hakeza yine ılımlı olduklarına dair bir emare var mı elimizde? Yani barışa yaklaştıklarına ve bunun bozulması gerektiğine ilişkin teoriyi desteklemek adına. Mesela Zelenski buraya geldi, Türkiye'ye. Dedi ki benim şartlarım şu, Kırım'dan ve işgal ettiklerinden çekilecek. Yani Ukrayna'nın Donetsk'ten vesaireden çekilecek. Ruslara bunun cümlesini kuramazsın. Siz ne düşünüyorsunuz dendiğinde de Ruslar da diyorlar ki biz tabii konuşuruz barışma, yani müzakere masasına otururuz ancak sahanın şartları altında. Demek o da yok. Demek ki masa kurulmadan bu yok anlamına geliyor Gelen zaten. bir şey. Bir kere eğer bu dalga öfkelendiğini anlıyoruz Rusya'nın. Tabii ki. Bu yüzden kırılma emaresi bugüne kadar göstermiş ama kontrollü gerginlik altında tutulmuş bölgelerde daha dikkatli olunması gerekiyor. Bunlardan birisi Ukrayna'nın çevresi. Polonya'yı Genelkurmay Başkanı sözünü onun için biraz hatırlattım. İkinci grup Karadeniz bloğu. Bu yani hakikaten çok tehlikeli bir işe dönüşür. Dede Ağaç'taki yeni hareketlenmeyi, tazelenmeyi hızla anımsatalım. Kavkaslar 3. parça. Kavkaslardaki Ermenistan-Azerbaycan zincirine çok iyi dikkat etmemiz lazım. İran zincirine çok iyi dikkat etmemiz lazım. 3. Şu aşamadan sonra mevcut Çin-Rusya yakınlaşması katlanacaktır. Pekiştirilecektir. Buna aynı kümeye İran ve Kuzey Kore'yi hemen dahil edebiliriz. Hiçbir yanılma payı yoktur bu tahlilde. Bu hızla zaten burnumuzun dibinde tatbikat yapmaya başladılar. Yapıyorlardı zaten. Nihayet şeye de bağlayabiliriz. İsrail Gazze'ye bağlayabiliriz bu zinciri. Bundan sonraki gelişmeler bu saydığım 3 parametrede çok belirgin olarak gözükecek ve iş sonunda gelip Amerikan seçimlerine bağlanacak. Ukrayna özelinde söylüyorum. İsrail oraya zamanla evrilebilir çünkü İsrail'deki iç çalkalanmalar yükselmeye başladı. Bakan istifaları, koalisyon partileşmesi ama şu anda bizi ilgilendirmiyor. Ukrayna özelinde bir parantez çok kısa açmam gerekiyor. Lütfen. Ani barış ihtimali. Şimdi bu genellikle çöküntü hallerinde olur. Beyaz bayrak çekme gibi mi? Bunu taraflar birbirine söyler ama dışarıya söylenmez. Bu şöyle bir deyim var ya, sudden death, yani ani ölüm gibi. Bu metaforu burada da kullanabiliriz. Eğer böyle bir ben böyle bir şey şu anda görmüyorum. Ama ani, adı üstünde ani. Onun için kimse burada sürpriz oldu diyemez ani şeyler için. Böyle bir şey olur ise yani kelimenin o metaforun içindeki de gerçekleşir. Ani ölümler gerçekleşir bütün Avrupa ve Batı'da. Siyasi iktidarların birçoğu devrilir. Yani çünkü senin dediğine gelir aslında. Beyaz bayrak çektin mi sistematik olarak bir çöküş başlar. Ani barış, ani siyasi ölümler getirir. Döndük en başına. Bu kadar konuştuk. Buraya kadar yaptığımız bir şeye düşmemekti. Çekilen fotoğrafı tekrarlamamaktı. 2, DAEŞ tuzağına yuvarlanmamaktı. Çünkü problemin başı Amerika Birleşik Devletleri ve buradan bir şekilde gitmesi gerekiyor. Tırnaklarıyla tutunmaya çalıştığı bir kum bölgesidir burası. Çöl haline dönüşmüştür. Bunun halledilmesi gerekiyor. 3,
Rusya seçimlerinin bu konuda çok ciddi bir etken olduğunu ve Batı'yı inanılmaz rahatsız ettiğini teslim ve tespit etmemiz gerekiyor. Bu çok önemli. Çünkü bu kadar olaydan sonra nasıl yani gibi bir tablo çıktı ve bu diğer ülkelere yansıyor. Mesela Avrupa ülkelerinin yönetimlerine nasıl yani? Bize de yansıyor. Orta Doğu ülkelerine de yansıyor. Rusya'yı destekleyenleri de karşı çıkanlara da. Çin yanındaydı evet. Şimdi artık o çok daha rahat gibi. Fakat en başa dönelim. Yani o soruyu bütün izleyicilerimiz hani cevaplansın, cevaplanmasın. İzledikleri ve okudukları her yerde bugünün tarihi itibariyle. Çünkü hani onu söylemekte de sakınca yok. Biz bunu burada çekiyoruz ama hazırlanma süreci bir zaman alıyor. Daha birkaç gün sonra yayınlanıyor. O hakkımızda yerine teslim ederek siyasi hedefi muğlak. Bu saldırının hala siyasi hedefi muğlak. Burada arzu edilen şeyin tam ismini şu anda kimse koyamıyor. Hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok sağ ol. Senin varsa sorun cevaplayayım. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sağ olasın. Problemin başı Amerika Birleşik Devletleri ve buradan bir şekilde gitmesi gerekiyor. Arkası bunun delik deşik. Moldova'ya da sıçrar, Gagavuz'a da sıçrar, Transdinyester'e de sıçrar. Siyasi hedef.